Merhaba arkadaşlar. Bugün Antik Şehirler serimizde paranın doğduğu kentte, Lidya'nın başkenti Sardes'teyiz. Keyifli seyirler. Antik Sardes, Tmolos dağlarının kuzey etekleriyle Hermos Ovası'nın güney uzantısı arasında Paktolos Çayı Vadisi'nin doğusunda kurulmuştur. Eski Doğu-Batı Pers kral yolu Sardes'i Akropol'ün kuzey yamaçlarına yaslanmış, yukarı kent ve ovaya yayılan aşağı kent olarak ikiye ayrılmış. Arkaik Lidya devrinde tarihlenen taş ve kerpiç kent surları 108 hektarlık bir alanı içine alıyordu. Lidya devri kalıntıları, surlar, tümlüsler, mezarlar, teras duvarları Paktalos Vadisi'ndeki altın arıtma tesisleri M.Ö. 7. ve 6. yüzyıla tarihlenebilir. Kentte Pers hakimiyeti M.Ö. 547'den Büyük İskender'in M.Ö. 334'te kenti fethetmesine kadar sürmüş. Kentte İskender sonrası başlayan Hellen-İyon kültürü özellikle M.Ö. 281'de 1. Seleukus'un Sardes'i ve bölgeyi alması ve Sardes'i imparatorluğunun batı ucunda bir başkent yapmasıyla devam etmiş. Kentin en görkemli mimari ve dini anıtı Artemis Tapınağı'nda M.Ö. 280-260 yılları arası Kral 1. Antiochos ve eşi Kraliçe Statonike tarafından yapıldığı düşünülüyor. Helenistik devirde sadece Sellas'ı bitirilen tapınak ancak Hadrianus'un Sardes'i M.Ö. 124'te ziyareti sonucu kazanılan imparatorluk kültünün içerisine alarak devasa bir İyonik tapınak haline geliştirmiş. Fakat bitirilememiş. Helenistik devirde büyük bir tiyatro, Roma devrinde de onunla bir grup yapan stadyum ve sütunlu bir teras ortasında yükselen bir imparatorluk kültü tapınağı ve ovada mermer caddenin üstünde devasa bir hamam jimnasyum yapılmış. Sardes antik kentinin konumu ve kısa tarihi. Sardes'in Lidya Krallığı döneminde genellikle kerpiç ve molos taş yapılı bir görünüm verdiği biliniyorsa da uygarlığı, zenginliği ve insanların bilgeliğiyle de öne çıkıyordu. Bununla birlikte gösterişe ve lükse olan düşkünlüğüyle tanınmış, sofistike bir kent olarak da biliniyor. Milattan önce 7. yüzyılın sonlarında şair Alkman Sardesleri şöyle betimliyordu. Sen öyle aptal, kaba ve kendini bilmez biri değil, Sardes gibi yüksek bir yerin adamısın. Herodot'a göre Sardes ve Sardeslilerin ataları Herakles'ten gelen ve tarihi geç Tut çağına dayanan Heraklitler hanedanıdır. Bu hanedanın son kralı Kandueles garip bir arzu ile kraliçenin güzelliğini muhafız alayının komutanı Giges'e gizlice seyrettirince bu işin farkına varan kraliçe Giges'e eğer yaşamak isterse kocasını öldürüp kendisiyle evlenmesini ve krallık tahtına oturmasını emreder. Böylece Sardes'te M.Ö. 680'de Giges'te Memnat Hanedanı dönemi başlamış olur. Bu hanedan özellikle son kralı Kroisos zamanında zenginliği ve kuvvetiyle ünlenmiş. Paktolos sularından altın arıtan kral birçok İyon ve Grek toplumuna, Efes Artemis Tapınağı'na ve hatta Delphoi'deki Apollon kutsal alanına cömert bağışlarıyla tanınır.
Kuvvetine fazla güvenen Kroisos, akılsızca Pers krallığına savaş açmasına ve hem kendisinin hem ülkesinin hem de Anadolu'nun Pers kralı Kiros tarafından M.Ö. 546'da yenilgiye uğramasına ve bu şekilde Perslerin Anadolu topraklarını hakimiyeti altına almasına neden olmuş. Bağımsızlığını kaybeden Sardes, Perslerin batıdaki ileri karakolu bir satraplık merkezi haline dönüştürülmüş. Pers döneminde M.Ö. 547-334 yılları arasında yönetim askeri bir merkez olan Akropolis'e toplanarak Sardes bir kale kenti, Pers İmparatorluğu'nun batı topraklarını gözlemleyen bir garnizon olmuş. Kent dışı dini merkezler ve kentin eski tanrılarını onurlandıran kutsal alanlar önemini yitirmemiş. Nikomedyalı, İzmitli Aryanos, Büyük İskender'in seferlerini konu eden Anabasis eserinde Makedonyalı generalin M.Ö. 334'te Sardes'i güç kullanmadan ele geçirerek 200 yıllık Pers boyunduruluğundan kurtardığını yazar. Aryanos'a göre İskender'e teslim olan İranlı kale komutanını ve kent anahtarını teslim etmeye gelen Lidya yaşlılarını Akropolis'te kabul ettikten sonra aşağılara ayaklarının altında gibi görünen Artemis kutsal alanına, sonra uzaklarda Hermos ovasında uzanan Lidya topraklarına bakarak artık Sardeslerin özgür olduklarını ve atalarından kalma Lidya geleneklerini yeniden istedikleri gibi canlandırabileceklerini söyler. Büyük İskender'in ölümünden hemen sonraki dönemde Sardes için belki de en önemli jeopolitik olay M.Ö. 320-308 yılları arasında kentin ülkesinden kaçan Makedonyalı prenses Epiros kraliçesi Olimpias'ın kızı Büyük İskender'in kız kardeşi 2. Kleopatra'ya 12 yıl ev sahipliği yapmasıdır. Aslında Sardes'te bir nevi sürgün hayatı yaşayan Kleopatra, M.Ö. 308'de Mısır hakimi Ptolemeos'la olan evliliğini engellemek için Antigonos tarafından öldürtülmüştü. Tek gözlü Antigonos, yaptığı kalleşliği örtbas etmek için prensese görkemli bir cenaze töreni düzenlemişti. Ancak bu anıt mezarı nerede olduğu şu an bilinmiyor. Sardes'in Helenistik döneme tam olarak adım attığını vurgulayan bir tarih ve olay vermek gerekirse 1. Seleukosların doğudan gelip M.Ö. 281'de o zaman Batı Anadolu ve Lidya'yı elinde tutan İskender'in generallerinden Lysimakos'u Manisa yakınlarında Korupedion Savaşı'nda yenilgiye uğratması, kenti ve Batı Anadolu'nun büyük bir kısmını hakimiyeti altına almasından söz edilebilir. Seleukos bu büyük zaferinden birkaç ay sonra öldürülünce bu topraklar oğlu 1. Antiochos ve kraliçesi Stratonike'ye kalmış. Lidya İmparatorluğu'nun başkenti Altın Kent Sardes'te yeni kral ve kraliçenin yerleştikleri Seleukos Krallığı'nın batı merkezi olmuş. Didim'de bulunan ve M.Ö. 3. yüzyılın ortalarına tarihlenen bir yazıda Sardes Artemis kutsal alanının Seleukos krallık arşivlerinin saklandığı yer olarak belirlenmesi, Sardes'in bölgesel bir başkent olduğuna ve o tarihte kutsal alanda bir tapınağın var olduğuna işaret etmekte.
Sardes, M.Ö. 281-188 yıllarındaki Seleukoslar devrinde kentsel gelişme göstermiş, kültür, sanat ve toplum idaresinde gerçek bir Hellen şehri karakteri kazanmış. Bu dönemde kentin politik yaşamında görülen en büyük kriz M.Ö. 220'de Anadolu'ya Seleukos kralı 3. Antiochos tarafından satrap olarak gönderilen ancak bu bölgede idareyi eline geçirip Sardes'te krallığını ilan eden Akaenos'un M.Ö. 213'te amcası 3. Antiochos tarafından Sardes Akropolisi'nde 2 yıl kuşatılmasından sonra yenilgiye uğratılmasıdır. Antiochos'un M.Ö. 189'da Magnezya Savaşı'nda Roma ve Pergamon güçlerine yenilmesi ve bir yıl sonra yapılan Apamea Anlaşması, Sardes'te ve Batı Anadolu'da bir yüzyıllık varlık gösteren Seleukos Krallığı'nın sona erdiğini, Sardes'in Pergamon idaresi altına girdiğini işaret etmekte. Milattan 133'te 3. Attalos'un Pergamon Krallığı'nın tüm topraklarını ölümüyle birlikte miras olarak Roma'ya devretmesiyle Asya eyaletinin diğer kentleri gibi Sardes'te Anadolu'nun zaman içinde gelişen kozmopolit Roma düzeninin bir parçası olmuş. Romalı şair Catullus'un "Uçalım Asya'nın aydınlık kentlerine" diyerek belirttiği Anadolu'nun güzel kentlerinin en güzellerinden biri olarak tam bağımsızlığı olmasa bile saygınlığını ve değerini korumuş. Lidya ve Pers idaresi devri. Lidya Sardesi'nden günümüze ulaşan mimari eser sayısı az ve kentin şeklini aydınlatacak büyük gruplar halinde değil. Anıtsal mimari olarak kentin 11 kilometre kuzeyindeki ünlü Kral Tümlüsleri yani Bintepeler ve bu tümlüslerin içinde çoğu araştırılmış ve hemen hemen tamamı eski devirlerde yağmalanmış olan küçüklü büyüklü kesme taşı, nadiren mermer mezar odaları, Lidya taş işçiliğinin en ince ve ustalıkları eseri. 100 kadar olduğu sanılan bu kral ve aristokrat tümlüslerin yapımı ve kullanımı Pers dönemini de kapsar. Tümlüslerin en büyüğü 355 metre çapı ve 60 metre yüksekliğiyle Mısır piramitlerini andıran Kral Algites tümlüsü. Ayrıca Paktalos'un doğusuna açılan küçük vadilerin birinde arkaik Pers devrinden yaklaşık M.Ö. 6. yüzyılın ikinci yarısına ait altyapısı basamaklı bir piramit şeklinde ince taş yapılı, özellikle İran'daki Pazagrat anıtı mezar işçiliğine benzeyen, belki Pers ileri gelenlerinden birine ait bir piramit mezar bulunmuştur. Helenistik Sardes'e gelince, Helenistik dönemde Lidya'nın kent dokusu aynı kalmakla beraber kentteki boşlukların doldurulmasının ve Pers devrinde bakımsız kalan binaların yenilenmesi ve canlanması en önde giden uğraşlar olmuş. Yukarı kentin teraslı yapıları, sarayları ve bahçeleri tekrar yapılanmış, canlanmış. Bu saraylar belki de Kleopatra'nın ve sonra da Kraliçe Stratonikea'nın yaşadığı hem birbirleriyle hem de Akropolis'le bağlantılı olan saraylardı. En önemlisi kent Büyük İskender ile başlayıp Seleukoslarla devam eden dönemde tam anlamıyla Grek-İyon kültürü ve sanatına açılmış ve tarihinde ilk defa Lidya Anadolu kent görünümünü yitirerek bir Hellen kenti olmuş. Roma döneminde Sardes.
Sardes'in Roma döneminde kent gelişmesi açısından önceki dönemlere göre daha hacimli projelerin ve daha fazla mimari eserin yerini ve niteliğini bildiğimizi söyleyebiliriz. Yine de genel kent geometrisini ve planını detaylı bir şekilde bildiğimiz öne süremeyiz. Augustus ve İmparatorluk devriyle başlayan bu dönemde daha önce bahsettiğimiz gibi kente bir ızgara planı tasarımı uygulanmamış. Eski doğu-batı kral ana yolu mermer döşeli ve sütunlu bir cadde şeklinde ve yer yer dükkanlarla geliştirilerek yerleşimi yukarı kent, aşağı kent olarak ikiye ayırmaya devam etmiş. Kentin muhteşem surları, mermer caddeleri, yılan başlı çeşmeleri, Akropolis'in dik yamaçlardan uçar gibi yükselen terasları ve sarayları, hatta Artemis'i ve Kibeles'i için yapılan görkemli tapınaklarının somut yapılarında değil, onların canlandırdığı soyut dünyada ve Sardes'in insanların düşlerinde ve düşüncelerindedir. Nesiller boyu hayallerdeki Altın Sardes, Lidya İmparatorluğu'nun ve Kral Kroisos'un başkenti olarak yarattığı tarihi ve mitolojik çekiciliğini hiç kaybetmemiş. Defalarca Sardes'in ve Sardeslilerin romantik geçmişi şiir ve şarkılarda yaşanmış ve kentin çiçeklerle kaplı Tmolos'un gölgesindeki yeri tüm Lidya'nın ve Asya'nın metropolisi olarak gerçekte olmasa bile hayal ve hatıralarda kalmış. Paranın doğduğu Lidya'nın başkenti Sardes antik kentinden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Başka antik kentlerde buluşmak üzere, şimdilik hoşça kalın. Bu arada kanalımızı takip etmeyi unutmayın.